Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün gerçekten güzel ve özel bir tarifle geldim. Öncelikle malzemelerim: 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta sarısını üzeri için ayırdım, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 5 su bardağı un ayarladım, 1 paket kuru maya. Sonunda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Malzemeleri saydığımıza göre hemen uygun bir kabın içerisine sütümü boşaltıyorum. Suyumu boşaltıyorum. Mayamı ilave ediyorum. Karıştırarak açılmasını sağlıyorum. Mayayı karıştırdım. Ardından yağımı ilave ediyorum. Yumurtanın akını ilave ediyorum. Biraz daha karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra şekerimi ilave ediyorum. Şeker çözünene kadar da karıştırıyorum. Daha sonra unumu ilave ederek yoğurma aşamasına geçiyorum. Tuzu da ilave ettikten sonra unumun hepsini boşaltıyorum. Yumuşacık bir hamur olana kadar un takviyesi gerekirse ilave ederek yoğuruyorum. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Şöyle pürüzsüz bir hamur elde etmiş oldum. Ölçülerim tam geldi. Üzerini kapatıyorum. Hamurum mayalanırken ben de poğaçamın içini yapmaya başlıyorum. Hamurum mayalandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten puf puf güzelce mayalanmış. Hemen karıştırarak maya kokusunu alıyorum. Hamurumu masanın üzerine aldım arkadaşlar. Hemen merdane ile açma işlemine geçiyorum. Gerçekten harika bir tarif oluyor. Tek seferde bir tepsi poğaçayı yapmış oluyoruz. Hamurumu istediğim büyüklüğe gelene kadar açtım arkadaşlar. Hamurum mayalanırken içini hazırlıyorum demiştim. 3 adet büyük boy patatesi haşladım. Çatalla iyice ezdim. Yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, 3 yemek kaşığı sıvı yağını ekledim. Yarım çay kaşığı da tuz ekledim arkadaşlar. İyice ezdim. Hemen yan tarafta rendelenmiş kaşarım var. İnce ince doğranmış sosisim var. Şimdi yapma işlemine devam ediyorum. Öncelikle patatesleri her tarafına iyice yayıyorum. Patatesleri yaydıktan sonra sosislerimi şöyle gezdiriyorum. Sosisleri koyduktan sonra tekrar kaşar rendesini her yerine sepiyorum. İç malzemesini yerleştirdikten sonra hamurumun kenar kısmından şöyle küçük küçük katlayarak rulo haline getiriyorum. Rulo haline getirdim. Ufak bir uzatma yaptım şöyle arkadaşlar. Mayalı olduğu için zaten zorlanmıyorsunuz. Şimdi 2 parmak genişliğinde poğaçalarımı kesiyorum. 2 parmak genişliğinde kesmeye devam ediyorum. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Poğaça hamurlarını yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştirdim. Üzerini kapatıyorum. Mayalanmasını bekliyorum. Poğaçalarım yaklaşık 20 dakika mayalandı. Üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısına bir miktar sıvı yağ ilave ettim. İyice açtım. Poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Bu arada fırınım 180 derecede ısınıyor. Üzerini susamla süsledikten sonra pişirmek üzere fırınıma gönderiyorum. Evet arkadaşlar, 180 derecede kontrol ederek poğaçalarımı pişirdim. Gerçekten muhteşem oluyor. İster 5 çayına, ister misafir sofralarına bana güvenerek tarifimi yapabilirsiniz. Hemen şöyle iç dokusunu da sizlere açıyorum. Gerçekten inanılmaz yumuşacık, muhteşem bir tarif oluyor. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.